İnanıyorum ki hizmet hareketinin eğitimi, barışı ve inançlar arası diyaloğu teşviğe yönelik plan ve çalışmaları dünyayı daha yaşanır bir hale getirecektir. Adım Jerry Strays. Connecticut şehrindeki Dixwell Kilisesi'nde pastörüm. Dixwell Kilisesi, dünyadaki en eski Afrikan-Amerikan kilisesidir ve 1820'de kurulmuştur. Hizmet hareketiyle ilgili görüşlerimi paylaşma fırsatını verdiğiniz için minnettarım. Hizmet hareketiyle mensuplarının düzenlediği inançlar arası diyalog, karşılıklı kültürel anlayış, barış ve eğitimin önemini teşvik edici programlar vesilesiyle tanıştım. Bu üç alan benim için oldukça önemli. Tahmin ediyorum dünyadaki pek çok insan için de aynı şekilde önemlidir. İnanıyorum ki hizmet hareketinin eğitimi, barışı ve dinler arası diyaloğu teşviğe yönelik plan ve çalışmaları dünyayı daha yaşanır bir hale getirecektir. Çözüm bekleyen meseleleri ve ihtiyaçları sıralamaya kalksak, belki 100 tane madde çıkarabiliriz. Fakat gençleri eğitmek, kültürel anlayışı teşvik etmek suretiyle daha barış dolu bir dünya kurmak mümkün olabilir. Özellikle de giderek daha da küreselleşen, insanların her geçen gün birbiriyle daha da yakınlaştığı ve bağ kurduğu bir dünyada birbirimizin farklılıklarını ve benzerliklerini daha iyi anlama meselesi bu bağlamda çok önem arz etmektedir. Gülen hakkında şahsi bir kanaate sahip değilim. Özgeçmişiyle ilgili genel bilgilere sahibim ki dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kişi de onu en az bu kadar tanıyordur. Çok etkileyici bir biyografisi var. Elindeki kaynakları, bahsettiğim alanları teşvik amaçlı kullanıyor olmasından dolayı memnuniyet duyuyorum. Siyasi olarak nasıl anlaşıldığı ve ona nasıl davranıldığı meselesi konuya göre değişir elbette. Ancak ben kendisini siyasi bir figür olarak tanımadım ve o yönüyle ilgili herhangi bir bilgim yok. Ben onun insani ve hayırsever kişiliğine saygı duyuyorum. Türkiye New Haven'daki Peace Islands Enstitüsü aracılığıyla gittim ve geziden çok memnun kaldım. 90'ların ortasındaki Bosna Savaşı'ndan hemen sonra 5 yılı aşkın bir süre Bosna'da çalışmıştım. Yani Bosna Müslümanlarını tanımıştım. Amerika'daki Müslümanları da biliyordum. Kısaca Türkiye'ye gitmeden önce Müslümanlar hakkında bilgi sahibiydim diyebilirim. Türkiye'de de barışı teşvik eden, eğitimi teşvik eden ve Peygamber Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aracılığıyla Allah'a ulaşma anlayışını ve ona bağlılığı teşvik eden Müslümanlar tanıdım. Bu, bütün dünyanın aynı şekilde düşünmesi ve hissetmesi gerektiğini vurgulayan bir teşvik değildi elbette. Benim anladığım kadarıyla hizmet hareketinin inançlar arası diyalog eksenli faaliyetlerinin karşılıklı anlayışı teşvik eden diğer grupların faaliyetlerinden bir farkı yok. Hizmet hareketinin dini hoşgörüye ve kültürler arası anlayışa bu kadar vurgu yapmasını
kaçamak bir hareket veya diğer dinleri devirecek yeni bir İslam modeli ortaya koymak gayreti gibi görmedim. Dünyada bu şekilde olan birçok din ve dini hareket zaten var. Hizmet hareketinin yapmaya çalıştığı bu olsaydı bile, bunu yapan tek grup olmayacaktı. Ama dediğim gibi hizmet hareketinin böyle bir gündemi var mı bilmiyorum. Müslüman camiası kendini ifade etmelidir. Bildiğiniz gibi her dini toplulukta olduğu gibi Müslüman camiasının da içinde büyük bir çeşitlilik, dolayısıyla da yorum farkı söz konusudur. Bana göre inançlar arası diyalog sadece sizin kendi inancınızı ve geleneklerinizi değil, aynı zamanda diğer insanların geleneklerini de anlamanıza bir vesiledir. Ben gördüm ki farklı inançlara karşı ne kadar açık olur ve onları ne kadar çok araştırırsanız o kadar iyi anlar ve takdir edersiniz. Farklı inançlara olan anlayış ve takdir hisleriniz büyüdükçe kendi inanç ve değerlerinize, kendi inanç camianıza olan bağlılığınız da artar. Bu bir paradokstur. Başka inançlarla ilgili çok şey öğrenip kendi inancınızı kaybetme meselesi değildir. Bu diğer inançlarla benzeşen yönlerinizin ayrışan yönlerinizden daha fazla olduğunu görmek suretiyle daha çok şey öğrenmenizin sizin inancınızı daha da kuvvetlendirmesinden başka bir şey değildir. Savaşlar dahil şiddetin değişik türlerine yol açan inançlar arasındaki farklılıklar, bildiğimiz bütün dinlerin en iyi öğretilerinin yozlaşmış halleridir. Adına aşırı İslamcılar deyin, Hristiyan Haçlı Seferleri deyin ve daha ne tür sıfatlar kullanırsanız kullanın fark etmez. Bir grup insanı diğer bir gruptan daha aşağı görüp onları ezmek ve yargılamak için kullanıldığı müddetçe din, bir din yolsuzluğu haline gelir ki bence bu bütün geleneklerdeki Allah inancına ve anlayışına bir hakarettir. Kutuplaşma ve bölücülük yapmanın sonuçları insanlık tarihi boyunca hep aynı olmuştur. Daha fazla acı, insanlar arasında daha fazla bölünme, savaş için, huzursuzluk için, insanlık dışı muameleler için gerekli bütün şartları oluşturan daha fazla ideoloji. Güçsüzü ezen daha fazla güçlü. Bu şekildeki bir ayrımcılığın ve üstünlüğün biz ve onlar şeklindeki bir düşüncenin büyümesinden elde edilebilecek pozitif hiçbir sonuç görmüyorum. İnsanlar arası diyaloğun, insanlara kazandırabileceği en temel ve en güçlü olgulardan birisi de tevazudur. Tevazu, kişinin hangi inancı temsil ediyor olursa olsun, mutlak doğrunun kendi inancı olmadığını anlamasını sağlar. Sizin inancınız, sizin için doğru olsa da, insanlığın bütünü için mutlak doğru değildir. Fakat inancınızın içinde, bütün insanlar için evrensel olan bir şey vardır. Böylesine geniş ve hoşgörülü bir vizyona ulaşmak için tek yol, bir inanan olarak mütevazı olmaktır. Allah'ı o kadar iyi tanıyoruz ki, onun ne düşündüğünü sadece biz söyleyebiliriz havasına girip bir kibir ve otorite tavrı sergilememektir. Öyle inançlar vardır ki, örneğin Allah kelimesini yazarken bir harfi atlayıp yerine çizgi kullanırlar. A, L, L, çizgi, H gibi. Ve bu bir tevazu sergileme gayretidir. İyi bilmiyoruz, dolayısıyla da Allah'ı yazarken dahi tam yazamıyoruz demektir. Allah'ı nasıl tanıyacağımız ve icraatlarını nasıl anlayabileceğimiz konusunda farklı görüşlere açık olmak zorundayız. Diyalog her şeyin anahtarıdır. Çünkü diyaloğun içinde tevazu vardır. Yani sizinle bir insan olduğunuz için oturup konuşmam lazım diyebilecek kadar saygı duymak zorundayım. Nefsimin sizi öteki diye tanımlayarak size bir nesne muamelesi yapmasına, sizi milliyetçilik düşmanı, İslam düşmanı, Hristiyanlık düşmanı vesaire aklınıza gelen herhangi bir tür düşman olarak yaftalamasına müsaade etmeyeceğim. Zira bir diğer kişiyi düşman olarak nitelendirdiğimizde ondan uzaklaşma, onu veya onun gibi düşünenleri kendimizden daha az insanmışlar gibi görme eylemine gireriz.
ve bundan dolayı da ona karşı olan agresif tutumlarımızda haklı olduğumuz zehabına kapılırız. Bu yola girdiğimiz müddetçe kendisi için çalıştığımızı iddia ettiğimiz dünya barışını gerçekleştirmek kolaylaşacaktır. Öyleyse bir araya gelin, oturun ve konuşun. Karşılıklı olarak birbirinizi anlamaya çalışın. Her iki tarafında en iyi olduğu şeyleri tespit edin ve bu şeyleri herkesin istifadesine nasıl sunabileceğinizi tartışın. Sadece hizmet hareketinin veya Türkiye'nin veya bir hükümetin menfaati için değil, bütün insanlık için. Bu, Türk insanının karar verip söyleyebileceği bir şey. Fakat şunu söyleyebilirim. Bir rahatsızlık söz konusuysa, insanları şüpheye sevk etmektense, hizmet hareketiyle, geniş tanımıyla Türk insanı arasında da bir diyalog kurma tercih edilebilir. Bir köşede durup eleştirme ve fakat eleştirdiğiniz kesimi davet edip ona da cevap hakkı vermeme, eleştirilerde haklılık payı olsa bile kesinlikle mantıklı bir tutum değildir. Böyle bir durum söz konusuysa, yani bir ülkenin insanları kendi işlerinden çıkmış bir hareketle ilgili bir takım şüpheler duyuyor veya bu hareketten çekiniyor veya korkuyorlarsa, yapılabilecek en mantıklı şey bence budur. Oturup konuşmalı ve karşılıklı anlayış geliştirmelisiniz. Bu durumdan her iki tarafta, yani genelde ülke, özelde de hizmet hareketi kârlı çıkacaktır. Okuduklarımdan ya da başka insanların tecrübelerinden olsun, şimdiye kadar hizmete dair öğrendiğim her şey olumlu yönde oldu. Başkalarının hareketin kendisi ya da Sayın Fethullah Gülen hakkında gerektiği kadar haberdar olmamaları ise beni şaşırtıyor. Hizmete ait değerler aslında İslam'ın değerleri. Kendini Allah'a adama ve ona karşı vefa duygusu içinde olma, insanlara hizmet etme veya dini gerçekten yaşama ve onun gereklerini yerine getirme bu değerler arasında sayılabilir.